YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir eğitim serisine başlıyoruz. Bu seride sizlere neler öğreteceğim? Bu seride sıfırdan iOS'a, Apple cihazlara uygulama nasıl geliştirirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Bunları anlatacağım. Bu seri sonunda sıfırdan ileri seviyeye, tabii ki sizin çalışma ve gayretinize de bağlı olarak uygulama geliştirebileceksiniz, yayınlayabileceksiniz arkadaşlar. Bunların tamamını öğreneceksiniz. En baştan başlayacağız. Tüm detaylarıyla anlatacağım. Olabildiğince sizin anlayabileceğiniz dilde sade bir şekilde anlatacağım. Umarım anlarsınız. Öncelikle Apple cihazlara üretim yapabilmek için, uygulama üretmek için bir MacBook'unuz olması şart. Ama ben öğrenme aşamasındayım, MacBook almak istemiyorum derseniz Windows cihaza, sanal masaüstü de olabilir, performansınıza bağlı olarak değişir, veya farklı bir işletim sistemi, yani macOS işletim sistemini kurarak Xcode'u temin edip siz de benimle birlikte kodlama yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin durumunuza bağlı olarak değişecek bir şey. Burada öğrendikleriniz internette Türkçe kaynak maalesef iOS için çok az. Zaten araştırırsanız göreceksiniz. Türkçe kaynak neredeyse yok denecek kadar az. Olanlar da çok kısıtlı seviyede. Eğer sizden ilgi gelirse bu dersler devam edecek ve siz en detayına kadar internette belki bulamayacağınız birçok veriyi, dersi burada görmüş olacaksınız. Şimdi Xcode için App Store'a giriyorsunuz arkadaşlar ve Xcode yazdığınız zaman burada Apple'ın geliştiriciler için geliştirdiği, yazdığı bir program var Xcode. Bunu download ediyorsunuz. Yaklaşık 10 GB'lık bir program. Ben download'ı yaptığınızı varsayıyorum ve Xcode'umu çalıştırıyorum. Xcode'u çalıştırdığınız zaman böyle bir ekran gelecek karşınıza. Bu nedir? Siz aslında projelerinizi tamamen Create a New Xcode projeye tıklayarak yapacaksınız. Şimdi ben tıkladım. Açılmasını bekliyorum. En azından bir oluşturma ekranını görelim. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü gördüğünüz gibi Metal Library, Static Library gibi burada Library gibi seçenekler var. Siz Single View App seçeceksiniz. iMessage App yaparsanız ileride geliştiğinizde bunu seçebilirsiniz. Game seçebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey ama biz Single View App'ten devam edeceğiz. Diğer platformlara hocam biz geliştiremez miyiz? Geliştirirsiniz arkadaşlar. Yani siz burada öğrendiğiniz kodlama ile istediğiniz platforma, iOS için konuşuyorum, Apple için uygulama geliştirebilirsiniz. Oyunda dahil. Tabii ki ufak tefek de olsa farklılıklar vardır. Game için ayrı bir SceneKit veya bir Unity geliştireceksiniz. Unity kursu almanızda fayda var. Ben iOS için Single View App seçiyorum ve Next diyorum. Şimdi buraya proje ismi Türkçe karakterden kaçının arkadaşlar. Ben şimdi YouTube için bir YouTube klasörü oluşturacağım. YouTube iOS diyorum ve projemi, sizde team olmayacaktır arkadaşlar. Non olarak gelecektir. Yayınlamadığınız sürece hiçbir problem yok. Buraya geliyorum. Diyorum ki YouTube iOS diyorum. Ve burada gördüğünüz gibi bir launch ve bir user interface seçeneği var. Bu aşağıyı kapatabilirsiniz. Bunlar test için çok ileri seviye. Bunlar sizin için çok önemli değil. Şimdi iki tane dil görüyorsunuz burada. Aslında Objective zaten C çok eski bir dil. Biz Swift öğreneceğiz. Swift'in de temellerini öğrenip User Interface'ten Swift UI'yi göreceğiz. Ama öncelikle tabii ki bir storyboard görmeniz gerekiyor. En azından temellerini öğrenmeniz gerekiyor ki Swift UI'ye geçiş yaptığımızda hem bocalamayın hem de temeline kadar öğrenmiş olun. Şimdi next diyorum. Bir Xcode arayüzünü bir tanıyalım. Desktop'ıma create dediğim zaman projem oluşacaktır. Şurada gördüğünüz create git repository on my Mac seçeneği arkadaşlar. Bu versiyonlama yaparken ileri seviyede kullandığımız bir yöntem. Yani örnek veriyorum. Uygulamayı 1.0 yayınladık. Ben 2.0 yayınlamak için yazmaya başladım. Artık bir commit yolluyorum. Göreceksiniz bunları. İşte 1.0'da yazdığım kodla 2.0'da yazdığım kodu görebiliyorum. Beğenmezsem 1.0'a geri döndürebiliyorum gibi özellikler var. Şimdi X kodumuz açıldı. Sol tarafta arkadaşlar. Burada bizim dosyalarımız. Her şeyi biz dosyaları burada oluşturacağız.
Nereye tıklarsanız ortadaki menü değişecektir arkadaşlar. Ben bu klasöre tıkladım. Bu yapımı gösterdi. Şimdi tekrar yere tıklayalım. En üstte sağ tarafta nesnelerimin özellikleri var. Burada birçok şey yapacağız aynı şekilde. Şimdi General'da projemizin detayları var. Aynı şekilde ismi değiştirebiliyoruz. Buradan da değiştirebiliyoruz. Buradan ayrı değişiyor. Buradan ayrı değişiyor arkadaşlar. İleride göreceğiz. İşte Deployment Target. iOS sürümünüz ne olsun diyor. 13.0 yapabilirsiniz veya yazacağınız koda göre değişiyor. iPad'de çalışsın mı? Ben istemiyorum ama istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Sağa sola dönebilsin mi? Bence dönmesin. Gerek yok. Status bar, yani bu yukarıda saatin olduğu kısım ne olsun? Light mı dark mı? Ne isterseniz yapabilirsiniz. Buralara girmiyoruz. Sign in capabilities. Burada giriş yapmanız, yayınlarken kullanacağımız kısımlar. Şimdi buraları atlıyorum. Hemen bir arayüz görselimizi açalım. Artık kafanıza biraz daha otursun. iPhone uygulamaları birazcık daha anlaşılır hale getirelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bana bir iPhone ekranını açtı. Bomboş bir iPhone ekranı. Hocam biz bir tane mi bundan kullanacağız? Hayır. Buraya gelip direkt ben kopyala yapıştır yapacağım. Siz bu şekilde zaten yapmayın. Geri alıyorum. Şöyle şunu kopyalıyorum. Bir problem oldu. Normalde kopyalar Xcode'un bug ile alakalı olabilir. Şöyle yapalım. Şuraya storyboard yazdığım zaman aşağıdan hemen bulalım sizde. Bu arada bu artı yerine bastığımda burada gördüğünüz her şey arkadaşlar bir nesne. Bunların hepsini kullanacağız arkadaşlar. Ya bunları sürükle bırak yöntemiyle ekleyeceğiz. Şöyle ekle dediğim zaman view controller gördüğünüz gibi ikinci sayfayı ekledi. Yani şöyle düşünün. Burası sign in, burası kullanıcı giriş, burası da kullanıcı kayıt sayfası gibi geçişleri vesaire, bunların hepsini göreceksiniz. Ama biz bunu kullanmayacağız. Niye gösteriyorsun hocam? Yarın bugün karşınıza çıkarsa bilin veya Swift ile SwiftUI arasındaki fark nedir onu görün istediğim için yapıyorum. Bu artık çok hantal bir yapı. Zaten farklı bir yazılım dili biliyorsanız işte Flutter veya React Native gibi orada live preview özellikleri olan sistemler var. Bu artık Apple için Objective-C'ye göre daha hızlı bir dil olmasına rağmen çok hantal bir yapı arkadaşlar. Biz temellerini öğrenip SwiftUI'da daha hızlı ve daha kaliteli uygulamalar geliştirebileceğiz animasyonel açıdan. Şimdi burada nasıl oluyordu arkadaşlar işler? Biz bu sayfayı geliyoruz. Aynı bir tasarım programında tasarlar gibi sürükle bırak yöntemiyle bırakıyorduk. Mesela buton ekliyorduk. Örnek veriyorum, butonu ekliyorduk. Butonun üstüne tıkladım. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar bakın. Attribute Inspector dediğimiz zaman burada özellikleri var. Tipi ne olsun? İşte disabled olsun mu? İşte buradaki ayrı bir ayarı var. Fontunun ayarı, ismini buraya gelip yazıp değiştirebiliyorsunuz. Gibi bir sürü ayar var. İşte background'ı ne olsun? İşte yazının rengi ne olsun? Gibi bir sürü ayara geliyorduk. Biz buradan yapıyorduk. SwiftUI'de bu yok arkadaşlar. Var ama kullanmıyorsunuz. Tamamen kodla yapıyorsunuz. Hem daha iyi oluyor hem de gelişiminiz açısından daha iyi olacak. Yine burada gördüğünüz gibi ayarları var. İşte sağa sola ne olsun? Image inset diyor. Bir resim eklediğinizde bunu gösteriyorsunuz vesaire. Örnek veriyorum. Title inset dedim. Gördüğünüz gibi soldan boşluk bıraktı 13. Yani bu ayarları da yapabiliyorsunuz. Gerek var mı? Şu anlık gerek yok. Buralara zaten girmiyoruz. Şimdi biz ne öğreneceğiz hocam? En baştan giriş seviyesinden başlayacağız. Ben bir arayüzünü göstermek istedim sizlere. Çok basit olarak. O yüzden bu sayfayı açtım. Şimdi biz öğrenme aşamasında Playground'da çalışacağız. Ne o? Oyun alanı aslında. Hemen bir tane oyun alanı biz bir oluşturalım. Oyun alanı derken bir game kit'ten bahsetmiyorum. Kodlarla oynamak için bir alan düşünün. Create diyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir play tuşu var. Burada bir değer var. Çalıştırdığınız zaman konsolda yazdığınız kodların sonuçlarını görüyorsunuz. Öncelikle bir yazılım yaparken kullanabileceğiniz bir yazılım yazma tipleri vardır. Bunlar nedir? Camel case olan var, uppercase ve işte alt tire kullanan var. Yani örnek veriyorum var.
benim alt tire adim eşittir boş bıraktım de. Bu şekilde yazabilirsiniz. Hiçbir şekilde hata vermez. Ya da camel case dediğimiz benim de kullandığım birçok arkadaşım da birçok yazılımcı da genelde bu şekilde kullanır. Benim adim küçük harfle başlarsınız. İkinci kelimenin baş harfini büyük yaparsınız. Bunun çok önemi yok. Dediğim gibi nasıl istiyorsanız öyle kullanın. Ama tek bir tip kullanın. Yani yarısını öyle yarısını böyle kesinlikle kullanmayın. Şimdi gelelim değişken tiplerine. Şöyle iki slash koyarsanız yorum satırı haline gelir ve bu kod olarak görmez bunu. Xcode. Burası için geçerli değil sadece. Az önceki kodlama yapacağımız yerde de pencerede de bunu kullanabiliyorsunuz. Zaten çok fazla kullanacağız bunu. Şimdi diyorum ki değişken tipleri. Hemen parantezimi açıyorum. Var let. Büyük harfle siz görün diye yazıyorum arkadaşlar. Yoksa bir önemi yok. Zaten yorum satır. Şifre istiyor. Diyorum ki devam et. Şimdi arkadaşlar bir var vardır. Bir de let vardır. Başka değişken tipi yoktur arkadaşlar. Bütün değişken tipleri budur ve bunları siz kullanacaksınız. Var nedir arkadaşlar? Nerede kullanır? Var benim yaş diyorum ve eşittir 0 diyorum. Burada da let benim yaş diyorum ki 0. Daha iyi anlamanız açısından örneklendiriyorum. Benim yaş tabii ki olmaz. İki kere kullanmayalım. Benim yaş 2 diyelim. Şimdi eğer variable yani değiştirilebilir aslında veri anlamına geliyor. Yani ben projemi yazdım. Daha sonra bu değişkeni değiştirmek istedim. Dedim ki benim yaş artık 0 değil 20 olsun. Peki hemen çalıştıra basıyorum. Bakalım bir hata verecek mi? Burada sağ tarafta göreceğiz arkadaşlar. Yazdığımız kodun sonucunu. Yani gördüğünüz gibi benim yaş artık 20. Şimdi bir de print yöntemi var. Bu print yöntemi nedir? Aslında developer yazılımcılar için konsolda bizim yazdığımız kodların sonucunu ya da gelen veriyi bizi gösteren bir yöntem. Bu print ettiğiniz değer hiçbir şekilde son kullanıcıya, telefonu kullanana göstermez. Bu sadece sizin projeyi çalıştırdığınızda görmek istediğiniz verileri, yazıları görmek istiyorsak biz print kullanıyoruz. Siz de kullanacaksınız ileride ister istemez. Şimdi gördüğünüz gibi 20 yazdı. Ben gittim dedim ki artık benim yaş 20 de değil. Benim yaş artık eşittir 40 olsun. Çalıştırıyorum. Şimdi benim yaş 20 mi yazacak 40 mı yazacak arkadaşlar. Tam burada durdurup sonucu yorumlara yazın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 40 yazdı. Şimdi ben bunu alıyorum. Ve tam ortasına yapıştırıyorum. Sizce şu an ne yapacak? Tam bu saniyede etiketleyerek saniyeyi kopyalayıp bana burada yazacak olan değeri lütfen yorumlara yazın. Yani benim yaş 20 mi yazacak, 40 mı yazacak yoksa ortada olduğu için 30 mu yazacak? Tabii ki de arkadaşlar 20 yazacak. Neden? Yazılımda her şey sırayla gider. Önce 5. satır, sonra 6, sonra 7, sonra 8, sonra 9. Bakın 8'i çalıştırdık 20, 9 çalıştı. 9'da 40 olmadığı için daha değer 20'yi aldı. Tekrar print etseydim ben aşağıya şuraya yazıp yapsaydım 40 olacaktı. Umarım bunu da anlamışsınızdır. Şimdi artık burayı ben yorum satırı haline getiriyorum. Başlarına 2 slash koyuyorum. Silmeyeceğim. Gördüğünüz gibi 2 slash koydum ve yorum satırı haline getirdim. Dedim ki let benim yaş özür diliyorum şöyle benim yaş 2 artık dedim 40 30 dedim. Sonra print ben bu benim yaş 2'yi görmek istiyorum aşağıda konsolda. Çalıştırıyorum. Hata verdi arkadaşlar. Şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Eğer bir değişkeni verdiğiniz bir şeyi bu yazı da olabilir. Herhangi bir zaman herhangi bir yerde değiştirecekseniz başı var olmalı. Let koyarsanız değiştiremezsiniz. Çok problemli. Evet zaten Xcode burada hata size verecektir. Ve diyecektir ki git buradaki değeri let yaptın sen bunu git variable'ı yani var'a değiştir. Gördüğünüz gibi diyor ki bak let yapmışsın. Ben diyor fix yediğimi değiştireyim mi? Diyorum ki değiştir. Gördüğünüz mü var oldu. Şimdi çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi 30 olarak burada görecek bir hata vermeyecek. Bu ne işinize yarar? Yani ben niye led kullanayım o zaman? Var kullanayım. Şöyle düşünün.
Siz o değerin hiçbir şekilde değiştirilmesini istemiyorsunuz. Sabit bir değer sizin için. Ne bu? Kullanıcının bir şeyini hesaplıyorsunuz. Kullanıcı size verdi değeri. Siz sabit bir değişkenle çarptınız. İşte 10 ile çarpmasına oraya led koyacaksınız. Var koymanızın bir anlamı zaten yok. Değişken tipleri bu şekilde arkadaşlar. Bir de bu derste sizlere veri tiplerinden, veri türlerinden bahsedeyim. Öncelikle hepsine var name diyorum eşittir. Şöyle iki nokta üst üste koyuyorum. Diyorum ki string var name 2 integer var name 3 double. Genelde bu 3 veri tipini kullanacaksınız zaten. Onun dışında birkaç tane daha var. Onlar ileriki seviyeler için kullanacağımız yöntemler. Şimdi string nedir arkadaşlar? String yazıdır aslında. Nasıl gösteriyoruz arkadaşlar? Şimdi string yazı. O zaman geliyorum eşittir. Diyorum ki YouTube diyorum. Bakalım hata verecek mi? Çalıştırıyorum. Diyor ki sen bunu bu şekilde kullanamazsın. Özür diliyorum arkadaşlar. Biraz gıcık tuttu. Bunu bu şekilde kullanamazsın diyor. Ne yapmam lazım? Ben hemen iki tırnak içine bunu almam lazım. Sen yazdığın herhangi bir şeyde buraya rakamla yazsan, tırnak içine alırsan bu otomatik olarak string'e döner arkadaşlar. Yani bunu bir yazı olarak algılar. Yani siz gidip örnek veriyorum string 0 şunu da 5 yapıyorum. Diyorum ki 10. Sonra dedim ki arkadaşlar name artı name 5'i git topla dedim. Bakalım toplayacak mı? Gördünüz mü arkadaşlar? Toplamadı. Bunları birleştirdi. Yani normalde bunlar farklı bir değer tip olsaydı toplayacaktı. Gitti ikisini birleştirdi. Burayı string'i umarım anlamışsınızdır. Gelelim integer'lar arkadaşlar. Integer eşittir 10 diyorum, 20 diyorum. Arkadaşlar integer'lar tam sayı değerleri. Ne demek istiyorum? 10, 20, 40, 1000, 0 artık neyse tam kesirsiz ifadelerdir. Double'da tam onun yerine şöyle 20 diyorum mesela. Çalıştırıyorum. Double'da noktalı kesirli ifadelerdir. Gördüğünüz gibi çalışır. Yani double koyduğunuzda eğer integer bir değer verirseniz çalışmamazlık yapmaz. Niye? Aslında bunu 20.0 gibi düşünebilirsiniz. 20.3 diyorum. Hata verecek mi? Gördüğünüz gibi hiçbir hata vermiyor. Şimdi arkadaşlar gelin biraz toplama işlemlerini yapalım. Bakalım bu aradaki farkı anlayın. Şimdi alıyorum bunu. Kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Diyorum ki name 6 olsun. Name 2 artı name 6 siz çarpma bölme işlemlerini yapabilirsiniz. Aynı hesap makinesindeki işaretleri kullanırsanız klavyenizden yapacaktır. Gördüğünüz gibi 20 ile 20'yi topladı. Sağ tarafına yazdı. 40 yazdı. Şöyle tıklarsanız büyük olarak değeri görürsünüz. Integer'ları toplayabiliyoruz. Peki ben 20 ile 20.3'ü toplayabilir miyim? Sizce toplayabilir misiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bakalım anlamış mısınız, anlamamış mısınız görelim. Gördüğünüz gibi bana hemen hata verdi. Dedi ki sen bu iki değeri toplayamazsın. Biri integer, biri double. O zaman benim ne yapmam lazım? Ya bunu double'a çevireceğim ya bunu integer'a. Başka çarem yok arkadaşlar. Ya da buna 10.4 diyorum. Şimdi çalıştırıyorum. Gördünüz mü? Hata verdi. Bu şekilde double'a çeviremezsiniz arkadaşlar. Bunu geleceksiniz. Bunu da double yapacaksınız. Ve çalıştır diyeceksiniz. Bakalım hata verecek mi? Name 2 ile değil tabii ki. Name 6 ile. Name 3'ü toplayacağız. Gördüğünüz gibi 40.7. Double'ı topladı. Hocam ben bunları birbirine çeviremiyor muyum? Örnek veriyorum, internetten kullanıcının yaşını çektiniz. Ama bunu string olarak göstermek istiyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Şu şekilde arkadaşlar var. String diyorum. String deneme diyorum. Eşittir. Tırnağımı koydum. Bu neydi? String'ti. Ters slash koyuyoruz. Yani klavyenizde alt ve soru işareti tuşuna bastığınızda çıkacaktır.
parantez aç, parantez kapa. Buraya gel, integer olan ya da double olan fark etmiyor. Name 2'yi yaz. Gördünüz mü? Name 2'yi yazdım. Bakın şimdi sağ tarafta bu 20.4'e bakın, tırnak yok arkadaşlar. Dikkat edin. Buraya dikkat ettiniz umarım. Tırnak işareti yok. Geldim, ben bunu yazdım. Yine burada da geldi name 2'yi bana ne olarak gösterdi? Ki göstermedi, çalışmaz herhalde. Tırnak işareti içerisinde 20 olarak gösterdi. Yani ben bunu başarılı bir şekilde çevirdim. Başka yöntemi yok mu? Var. String yazıyoruz. Bildiğiniz string. Parantezi açıyorum. Diyorum ki neyi string'e çevirecek babında şu şekilde. Diyorum ki name 2'yi sen string'e çevir. Çalıştırıyorum. Bakalım yine aynı şekilde tırnaklı bir şekilde görebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi sağ tarafta arkadaşlar tırnak işaretinde 20 şekilde gördük biz bunu. Double'ı çeviremez miyiz? Çeviririz. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakalım double'ı da biz tırnak işaretinin içerisinde görecek miyiz? Gördük. Peki tam tersini yapabilir miyiz? Yaparız arkadaşlar. Orada da şöyle bir yöntem izliyoruz. Diyoruz ki integer, git bu integer'i sen string integer hangisine? Name 5'i biz integer'e çevirelim. Çalıştır diyorum. Bu sefer bakın burada tırnak işareti içerisinde. Görüyorsunuz onu. Burada tırnak işareti kalkıyor. Integer'e döndürdüm. Verileri de bu şekilde birbirine çevirebiliyoruz ve bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunların hepsini çok sık kullanacaksınız ama temel olarak bunları bilmenizi istiyorum. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Bu temelleri çok iyi oturtmanız gerekiyor. Bir sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Lütfen bu tarz paylaşımların, videoların gelmesini istiyorsanız beğenin, abone olun ve yorumlara yazın. Biz de devam edelim. Şunu yapmayın ama kesinlikle. İşte hocam programı yaz, biz de şey yapalım, izleyelim. Yazarız. Hiçbir sıkıntı yok ama anlamazsınız. Hiçbir şey anlamazsınız. Sadece ezber yaparsınız. Yani ben ne yapıyorsam, ne yazıyorsam onu tekrar etmenin dışına çıkamazsınız. Mantığını kavrayın. Araştırın. Şimdi ben bunları şu şekilde bir yorum satırı haline getireyim. Bu şekilde de arkadaşlar aslında bir alanı böyle yorum satırı haline getirebiliyorsunuz. Şu şekilde olacak. Pardon. Şimdi size bir bu videodan sonra bir ödev vereyim. Siz de onları yapın ve bana yorumlardan ulaştırabilirsiniz. Ben de kontrol etmeye çalışacağım elimden geldiğince. Cevap veremezsem yoğunluğumdan kusura bakmayın arkadaşlar. Ama siz yine de size verdiğim ödevi yapın. Hem kendinizi geliştirmiş olursunuz. Şöyle bir şey yapın. Bu benim yazdığımı kesinlikle şey yapmayın arkadaşlar. Kopyalayıp yapıştırmayın. Kendinizi kandırırsınız. Öncelikle bir yazıyorum. Diyorum ki şurayı da silelim. Ödevinizi yazıyorum arkadaşlar. Bir, değişken tipleri nelerdir? Nelerdir ve ne işe yararlar? Bunu bir açıklayın arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Deyin ki var şu işe yarıyor, let bu işe yarıyor diye yorumlara yazabilirsiniz. 2. Değişken türleri nelerdir? Değişken türlerini de aynı şekilde yorumlara yazın. Değişken türleri nelerdir? 3. Değişken türleri nasıl birbirine çevrilir? Az önce integer'i string'e çevirme işlemini anlattım. Bunları artık çok rahat yapıyor olabilmeniz lazım. Yapamadınız mı? Moral bozmayın. Unutmayın ki yazılımı sıfırdan başlamış bir bireysiniz. Tabii ki bunlar başta sıkıcı gelecek ama öğrendikçe, keyif yapabildiğinizin farkına vardıkça siz de keyif alıp kendinizi geliştireceksiniz. Bu video bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atarak, yorum yaparak bana destek olabilir. Videoların devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. İyi çalışmalar arkadaşlar.